Sevgili torunum Nefes'e ördüğüm bu yelekte kullandığım malzemeler arasında Nako Süper İnci Hit Tweed, %20 yünlü, %75 akrilik, %5 viskoz, 100 gram 180 metre olan yumaktan 3 adet kullandım. 2 santim çapında 4 adet düğme, 0 nolu 2,1 milimetrelik tığ, makas, etamin iğnesi, mezura ve bu yünleri örmek için de 4 nolu şiş kullandım. Ve bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Sizlere kanalımda arada çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen sağlıklı atıştırmalık tarifleri olarak mutfağımdan ve bazen de tasarladığım örgü modelleriyle karşınızda olmaktayım. Bugün de bu güzel yeleğin yapımıyla karşınızdayım. Örgülerimde tığ işi ve örgüyü bir arada kullanmayı çok severim. Bu şekilde tasarlarım genelde. 8 motifin üzerine ilmek alarak örgü ördüm ve üst kısımda yine motif ile devam ettim. Örgüden sonra bu boşlukları ayarlayıp motifleri de buraya yerleştirdim. Tekrar üst kısmı örgü ile tamamladım. Kol biyelerini, etek biyesini, ön kenar biyelerini tamamlayarak yeleği bitirdim. Bu yelek çocuğun boyu ve kilosuna göre 5, 6, 7 yaşa rahatlıkla gelebilir. Mağazama gelen müşterilerin çocukları üzerinde denedim. 2 videoda paylaşacağım. Birinci videoda yeleğin motiflerini ve düz örgü kısımlarını, ikinci videoda üst motiflerin dikişini, yeleğin ütüsünü, kenar biyelerini ve son aşamalarını anlatacağım. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Gelelim motif yapımına. Eteğin ucundaki uyguladığım bu motifler çok kolay. İpi biraz asıltarak motifleri çalışalım. 0 nolu 2,1 milimetrelik tığ ile 8 zincir çekerek başladım. Birleştirdim. Birinci sıra için 4 zincir ile yükseldim. Tığın başını bir kez dolayıp 3'te çekilen bir trabzan çalıştım. Bu arada ipi de altında gizleyerek devam ettim. 16 tane trabzan çalıştım. Ve birleştirdim sık iğne ile. Şimdi ikinci sıradayım. 6 zincir çekerek yükseldim. Tığın başını bir kez doladım. Trabzanın tepesine battım. 3 zincir çektim. Tekrar tığın başını bir kez dolayıp yandaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan çalıştım. Bu şekilde tam 16 tane araları 3 zincir olan trabzan çalıştım. 16 trabzan ve 16 tane boşluk olması gerekir. İkinci sırayı 3 zincir çekerek 6 zincirlik yerin 3. zincirine batarak tamamladım sık iğne ile. 3. sıra için sık iğne ile yandaki boşluğa geçtim. 3 tane zincir çektim. Bir trabzan çalıştım. Tekrar 3 zincir çekip aynı boşluğa sık iğne ile battım. Bir yaprak çalıştım. Yandaki boşluğa sık iğne ile geçtim. 3 zincir çektim. Bir trabzan çalıştım. Tekrar 3 zincir çekerek battım. İkinci yaprağı çalıştım. Yandaki boşluğa sık iğne ile geçtim. Bu şekilde 16 tane yaprak çalıştım. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Sık iğne ile ilk başlangıç yaprağın boşluğuna bu şekilde battım. Ve 3 zincir çekerek ipi de asıltıyorum bu arada. Yükseldim. Tam ortadaki trabzana sık iğne ile battım. Ve araları 4 zincir çekerek diğer
yaprağın ortasındaki trabzanın tepesine battım. Bu şekilde 4. sırayı araları 4 zincir olacak şekilde sık iğne ile batarak tamamladım. Son 4 zinciri çekerek sırayı tamamladım. Sık iğne ile yan boşluğa geçtim ve 5. sıra için arada ipimi asıltıyorum ki incelsin. 3 zincir çekiyorum. Ve trabzan çalıştım bu boşluğa. 3 zincir de dahil 3 trabzan oldu. 5 zincir çektim köşeyi dönmek için. 3 trabzan çalıştım aynı boşluğa ve bir köşe oluştu. Tekrar 3 zincir çekip yandaki boşluğa battım. Sık iğne ile 5 zincir çekiyorum. Sık iğne ile boşluğa battım. Tekrar 5 zincir çektim. Battım boşluğa. 3 zincir çektim. Diğer köşeye geldim. Ve 3 tane trabzan çalıştım. Köşe için 5 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 3 trabzan çalıştım. Bir kenarı tamamladım 5. sıranın. Bu şekilde ikinci kenarı da ördüm. Şimdi motifler nasıl birleşir onu göstermek istiyorum. Bunları daha önceden örmüştüm 7 motifi. Ters yönleri birbirine gelecek şekilde birleştirdim. Ön yönler üstte kalacak şekilde. Köşeyi birleştirirken ters kısımlar birbirine gelecek şekilde 2 zincir çektim. 5 zincirlik yere sık iğne ile battım. Tekrar 2 zincir çektim. Öndeki boşluğa 3 trabzan çalıştım. Bir zincir çektim. 3 zincirlik yere sık iğne ile battım. Tekrar bir zincir çektim. Bu 3 zincirlik yere battım. 2 zincir çektim. 5 zincirlik boşluğa sık iğne ile battım. 2 zincir çektim. 5 zincirlik yere sık iğne ile battım. 2 zincir çektim. 5 zincirlik boşluğa battım. Ve 2 zincir çektim. Sık iğne ile battım. Tekrar bir zincir çekip karşı tarafa battım. Tekrar bir zincir çektim. Köşeye geldim. 3 tane trabzan çalıştım. 2 zincir çektim. 5 zincirlik yere sık iğne ile battım. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekerek aynı boşluğa 3 trabzan çalışarak köşeyi oluşturdum ve son sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çektim, battım boşluğa. 5 zincir çektim. Boşluğa battım sık iğne ile. Tekrar 5 zincir çektim, boşluğa battım. 3 zincir çektim. Trabzanın başlangıcına battım tepesine. Ve motifleri bu şekilde birleştirdim. Kestim ipimi. İpi nasıl temizleyelim? Tersinden ince bir tığ ile ipi yürüttüm. Tekrar yürüttüm ve düğüm yaptım. Kestim. Diğer ipleri de
bu şekilde temizleyebilirsiniz. 8 tane motifi hazırladım. Arkaya 4, önlere 2'şer tane. Bu motiflerden tığ yardımı ile şişe ilmek alacağız. Üst kısmı örgü ile devam edelim. Düz örgü. 0 nolu 2,1 milimetrelik tığ ile bir motiften köşeden 3, diğer taraflardan 2 birleşim yerinden de bir tane ilmek alıyoruz. Bir tane zincir çektim. İpi de gizliyorum. Tekrar ikincisini, üçüncüsünü aldım köşeden. Bu 3 trabzanlık yerden 2 tane bu şekilde ilmek alıyorum. Sık iğne de diyebiliriz. Boşluklardan 2'şer tane, trabzan tepelerinden 2 tane, bu köşeden 2 tane, başlangıç yerinden 3 tane aldık. 2 motifin ortasından da bir tane alarak birinci motiften ilmek almayı tamamladım ve tığdaki ilmekleri tığın arkasından şişe geçirerek bu şekilde birinci motifteki ilmekleri aldık kolayca. Şimdi ikinci motiften ilmek alalım. Boşluk ve trabzanlardan 2'şer tane ilmek alarak tamamlayalım. Bu boşluktan köşeden 2 tane, trabzan tepesinden 2 tane, yine bu boşluktan 2 tane, bu boşluktan 2 tane. Gördüğünüz gibi sık iğne yaparak ya da zincir çekerek 2 tane, 2 tane, köşeye geldik, 2 tane, 2 motif arasından da bir tane alarak ikinci motiften de ilmekleri alıp tığın arkasından şişe geçirdim. Bu şekilde her iki köşedeki motiflerden 18, ortalardan 17'şer tane, toplamda 138 ilmek alarak tamamladım. Şimdi ip benden tarafta, motiflerin ters kısmında aldığım ilmekleri ters örerek devam ediyorum örgü kısmına. Sıranın sonuna geldim. Şimdi örgünün ön yönündeyiz ve burayı da düz örgü olarak örüyorum. Bu şekilde örgünün önünde düz, arkasında ters örerek devam ettim örmeye. 31 sıra düzü düz, tersi ters ördükten sonra örgünün önünde motif boşluklarını planlayalım. Tersinden saymak çok kolay. Bu şekilde saydığımızda 31 sıra olunca örgünün ön yönünde bir de mezura ölçüsü verelim. Motifler 9 santim, örgü kısmı 12 santim olunca kesme işlemi yapacağız. 3 yerde, 2 önde ve arkada. Şemada daha belirgin, daha iyi anlaşılması için çizdim. 9 santim, 12 santim. Arkada 31 sıra olduktan sonra 18 ilmek keselim, 17 örelim, 17. 34 ilmek keselim, 17 ör, 17 ör ve 18 ilmek keserek devam edelim. Bu şekilde bir motif yüksekliğinde ördükten sonra üstte örgü ile devam ederek yeleğimizi tamamlayacağız. 18 ilmek sonra bir ip geçirdim ve kenardan örgünün ön yönünde normal gevşeklikte ikişerli 18 ilmeği kestim. Motifin boşluğunu bu şekilde ayarladım. Şimdi ön taraftan 17, arkadan 17 ilmeği düz örgü olarak ördüm.
Önden 17, arkadan 17 ilmek düz, toplamda 34 ilmek ördükten sonra arkadaki iki motif boşluk 34 ilmeği kestim. Çok sıkı olmayacak şekilde normal gevşeklikte kestim. Tekrar arkadan 17, ön taraftan 17 düz örgüyü ördüm ve ön taraftaki 18 kalan ilmeği de kestim. Öndeki iki motif, arkadaki iki motif boşluğunu bu şekilde keserek ayarladım. Şimdi şemaya da bakarsak bir motif yüksekliğinde ön ve arka her iki yanı motif yüksekliği kadar düz örgü olarak öreceğim. Önce bir kenarı, sonra diğer kenarı. Örgüme ters örgü olarak devam ediyorum. Diğer tarafını ilmek tutucuya alarak onu ilmek tutucuda bekleteceğim. Bu şekilde 1-2 sıra ördükten sonra diğer kısmı ilmek tutucuya aldım. Ve bir motif yüksekliği kadar önce bir kısmını, daha sonra diğer kısmını ördüm. Motif genişliğinde bir test örgüsü ördüm. 18 ilmek başladım. 23 sıra ördüm. 9 santime 9 santim. Motifimiz de 9 santime 9 santim. Ve ben her iki tarafı bu şekilde 23 sıra ördüm. Buradan yola çıkarak. Gördüğünüz gibi 23 sıra ördüm. Bu motif ve test örgüsünü yeleğe başlamadan önce hazırlamıştım. Buradan yola çıkarak ilerliyorum. 23 sıra. Şimdi yeleğimizi birleştirmek için ilmekler atmamız gerekir. Kestiğimiz ilmek sayısı kadar hem arkada hem önde. Bir parça ip aldım ve bu ön kısımdan 18 ilmek kesmiştik ve tekrar 18 ilmek atarak başladım. Fazla ipi kestim ve bağladım. Bu 18 ilmeği düz ördüm. Yanındaki ön taraf kısmında görünen 17 ilmeği ve arka parçadaki 17 ilmeği de düz örerek arka motifler için kestiğim orta kısma geldim. Bu arka ortada 34 ilmek kesmiştik. Şimdi tekrar aynı şekilde bir parça ip alıp 34 ilmek attım. Fazla ipi keserek yine örgüme devam ettim. Arka 17 ilmek, ön parçadaki 17 ilmeği düz ördüm. Bu kestiğim ipi arkada bağlayacağım. Şimdi ön taraftaki son 18 ilmeklik kısım içinde bir parça ip alıp tekrar 18 ilmek attım. Böylece motif boşlukları için 23 sıra önce kestiğim ilmeklerin tamamını tekrar şişe ilave ettim. Yine 138 ilmeğimiz var şişte. Örgünün arkasında bütün ilmekleri ters ördüm.
Örgünün ön tarafında düz kısımda kol oyuntusu yapalım. Her iki tarafta şemayı da takip ederek kol altından 8'er 8'er toplamda 16 ilmek kesip şemaya göre yeleğimizi devam edeceğiz. Ön parça 35 ilmek. Bu 35 ilmeğin 27 ilmeğini ördükten sonra önden 8 ilmek kestim. Evet, 27 ilmek ördükten sonra ön taraftan 8 ilmek, arkadan da 8 ilmek keserek toplamda kol oyuntusu için 16 ilmek kestim. Birinci kol oyuntusunu yaptım ve arka 68 ilmek 8 ilmeğini kestim. Geri kalan 60 ilmeğin 52 ilmeğini ördükten sonra arkadan 8 ilmek kestim. Tekrar ön 35 ilmekten yine 8 ilmek keserek ikinci kol oyuntusunu da tamamladım. Ön parçalarda 27 ilmek, arkada 52 ilmek kaldı. Gördüğünüz gibi iki kol oyuntusunu yaptım. Şişte kalan 27 ilmeği ben şemaya bakarak önü tamamladım. Daha sonra size diğer önde örnek olarak anlatacağım. Bu şekilde ördüm. Şimdi arkadaki ilmekleri ayraçtan şişe geçirip önce arka üstü göstermek istiyorum sizlere. Kol oyuntularından sonra arkada kalan 52 ilmeği tam 35 sıra düzü düz, tersi ters olarak ördüm. ...35 sıra ördükten sonra diğer ön parçanın yüksekliğine gelmesi için 39 sıra olması için artık yaka oyuntusu ve omuzları sayısını ayarlamam gerekir. Tersinden bu şekilde saydığınızda 35 sıra olunca örgünün ön yönünde düz kısmında 14, 24 ve 14 olarak planladım. Önce 14 ilmek omuzu ördüm. Ve şimdi 24 ilmek arka yaka oyuntusu için ilmeklerin 24'ünü kestim. Geri kalan 14 ilmeği de ördüm. Ve bu omuzu ters, düz, ters, ördüm. Ve tekrar düz ördüm. Bu şekilde 4 sıra örmüş oluyorum. Ve tersinde bu 14 ilmeği kestim. Ters örgü kısmında ilmeklerin tamamını kestim. İp benden tarafta 5. sırada. Diğer omuzu da aynı şekilde kestim. Arkayı tamamladım. Diğer önü de daha önceden örmüştüm. Şimdi diğer ön parçayı gelin hep birlikte örnek olarak örelim.
Sağ ön için ilmek tutucudaki ilmekleri şişe geçirdim. Diğer ördüğüm önü yaka oyuntusuna kadar 12 sıra örmüşüm. Ve şişteki ilmekleri 27 ilmeği tam 12 sıra düz ördüm. Tersi ters, düzü düz. Tersinden sıraları saydığımızda 12 sıra olunca diğer önde yaka oyuntusu için 5, 3, 2, 2, 1, 1 ilmek kesmiştim. Burada da aynı şekilde uyguluyorum. 5, 3, 2, 2, 1, 1 ilmek keserek yaka oyuntusunu uyguladım. Şimdi de 3 ilmek kesiyorum. Sırayı düz olarak tamamladım. Ters ördüm. Düz kısma geldim. 2 ilmek kestim. Tekrar kalan ilmekleri düz olarak ördüm. Ters ördüm. Tekrar ön taraftayım. 2 ilmek kestim. Düz olarak devam ettim. Ters ördüm. Ön taraftayım. 1 ilmek kestim. Bu şekilde yaka oyuntusu. Düz olarak devam ettim. Ters ördüm. Son kez şişte kalan 15 ilmeğin bir tanesini daha kesip yaka oyuntusunu tamamladım. Yaka oyuntusundan sonra ördüm. Kol oyuntusundan sonra sayarsak tam 38 sıra. Tersinden saydığımda bu şekilde 38 sıra ördüm. Ve örgünün ön tarafında 39. sırada ilmeklerin tamamını kestim. Birinci aşama videoda yeleğimizi kabataslak tamamladık. Sanırım beğenmişsinizdir. İplerin fazlalığını örgünün tersinde ince bir tığ ile yürüterek ve düğüm atarak temizledim. Gelecek videoda bu yeleğin hangi kısımlarını yapacağız? Motifler üst motif boşluklarına nasıl dikilir? Onu anlatacağım. Dikiş bittikten sonra ütüsünü, daha sonra kol biyesini, pervazları anlatacağım. Bunlar da çok kolay ve ortaya mükemmel, harika bir tasarım olan yelek ortaya çıkacak. Dediğim gibi 5, 6, 7 yaşa uygun. Evet, ikinci videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.